Merhaba ben Şeyda. Kanalıma hoş geldin. Bugün kulağı çizeceğiz. Ama klasik tutorial gibi değil. Hem öğrenip hem sohbet edeceğiz. Çünkü kulağı bir kez doğru çizmeyi öğrenince portreler bambaşka oluyor. Ve biliyor musun? Çoğu kişi kulağı hep geçiştirir. Ama kulağı doğru çizen yüzde derinliği yakalar. Ben de yıllarca kulağı hep yanlış çizerdim. Ya çok büyük olurdu ya da çizgi film karakteri gibi. Sonra fark ettim ki kulağın içinde küçük bir harita gizli. Bugün o haritayı çözeceğiz. 13-14 dakikada. Hazırsan kalemini al, başlayalım. Önce kulağın dış hatlarıyla başlıyorum. Oval gibi düşün. Ama yukarıdan biraz dar, aşağıdan hafif geniş. Mükemmel olmasına gerek yok. Çünkü hiçbir kulak simetrik değildir. Her kulağın bir karakteri var. Tıpkı her yüz gibi. Ben burada genelde 2B kalemle çok hafif bastırarak çizerim. İlk hatlar hep kaba olur. Önemli olan akışı yakalamak. Kulağı bir deniz dalgası gibi düşün. Girinti çıkıntıları var ama her biri bir yöne akıyor. İç kısımlarda fazla koyuluk varsa silgiyle hafif parlamalar ekle. Bu kulağın kıvrımına çarpan ışığı taklit eder. Ben bu kısımda hep müzik açarım. Çünkü gölgelendirme bir noktada meditasyon gibi oluyor. Eğer çizim seni sakinleştiriyorsa doğru yoldasın. Unutma, çizim yetenek değil, gözlem gücü ve sabır işidir. Artık kulağın ana formu oluştu. Şimdi kenarlarını netleştiriyorum. Koyu tonları dengeliyorum. Bazı yerler fazla gri olabilir.
O zaman silgiyle minik ışık noktaları bırak. O küçük vurgular kulağa yaşayan bir form verir. Bir adım geri çekilip bak. Oran dengede mi? Gölgeler yumuşak mı? Form net mi? Bazen bir şey eksik gibi gelir ama anlayamazsın. Genelde o eksiklik kontrasttır. Biraz daha koyu ton ekle. Bir anda toparlanır. Ben genelde bu aşamada bitti derim. Ama sonra 5 dakika daha bakarım. Ve her defasında küçük bir şey bulurum. İyi çizimle mükemmel çizim arasındaki fark işte o son 5 dakikada saklıdır. Şimdi şöyle bir bak kulağa. Basit bir organ değilmiş, değil mi? Kıvrımlar, gölgeler, yönler, hepsi bir bütün gibi. Ve sen bunu 13-14 dakikada çözdün. Eğer buraya kadar geldiysen gerçekten tebrikler. Çünkü kulağı çizebilen biri artık yüzü de çizebilir. Çoğu insan kulağı hep detay sanır ama aslında yüzün derinliğini veren en önemli parçalardan biridir.
Ne kadar çok kulağı farklı açılardan çizersen o kadar rahat çizersin. Ben genelde böyle küçük çalışmalarla elim ısınıyor. Sonra portreye geçtiğimde kulağı otomatik yerleştiriyorum. Sen de bunu rutin haline getirebilirsin. Her gün 20 dakika bir konu. Bir gün göz, bir gün el, bir gün kulak. Bir ay sonra farkı göreceksin. Çizim bence sadece bir beceri değil, biraz da terapi. Kalemle geçen zaman seni sakinleştiriyorsa çiziyorsun demektir. Mükemmel olmasına gerek yok. Çünkü sanat hatadan doğar. Ve evet, bu kulağı çizerken seninle sohbet etmek çok keyifliydi. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen yorumlara bir kalp bırak ya da kulağı duydum yaz. Bir sonraki videoda başka bir bölümü çizeceğiz. Belki el, belki bacak, belki gövde. Ama o zamana kadar çizimden kopma. Kalem senin dilin, kağıtta hikayen. Ben Şeyda, izlediğin için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutma çünkü her videoda bir parça daha öğreniyoruz. Bir sonraki çizimde görüşürüz. Sizi seviyorum, hoşça kalın.